Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sonbahar renkleriyle hazırladığım dekoratif yaprak kırlentleri çalışacağız. Yastık da diyebiliriz ama inanılmaz güzel oldu. Ben diyorum ki iyi ki yapmışım. Daha birçok renk yapmayı düşünüyorum ve sevdiklerime hediye vermeyi düşünüyorum. Tam hediyelik olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle koltuklarda, arabalarınızda kullanabilirsiniz. Ben bayıldım. Evet, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Hemen şu tarçın rengini şöyle bir ipim vardı ama sanırım bunlar ihraç fazlası yünlerdi ve bende o kadar çok yün var ki ve üzerlerinde etiketleri yok ama oldukça kalın bir ip. Yani şöyle bir baktığımda 4 milim kadar var diye düşünüyorum. Bununla ördüm ve sadece bir yumak yani 100 gram yeterli olur, artar diye de düşünüyorum. Diğerini ören bayanın atlas ipiyle ördüm. Yani bunları yapmak için elinizde birazcık kalın ipler olması gerekiyor. Eğer koton iplerle yapmaya kalkarsanız bunlar çok minik olacaktır. O yüzden elinizde ne kadar kalın ip varsa onu rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha kalın da daha büyük olacaktır. Öyle özetleyebilirim. Kullandığım tığ numarası Atlas'ta 3.50 milimlik tığ kullandım. Diğerinde ise 5 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Ama sizler ne kadar büyük tığ kullanırsanız o kadar rahat olacaktır. Benim elim gevşek olduğu için ben bir tık küçük tığ kullanıyorum. O yüzden ben her zaman tığ numarası verdiğimde siz bir tık büyük tığ kullanın. Bunu da hayretten söylemek istiyorum. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan hemen bu güzelliklere geçmek istiyorum. Eğer unuttuğum bir şey olursa açıklamalar bölümüne yazarım ya da sizler sorabilirsiniz. Ve hemen minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve ücretsiz olarak kalacak. O yüzden bana ne kadar destek olursanız benim için o kadar yararlı olur. Videolarım o kadar kişiye ulaşabilir. Bunlar sizin elinizde. O yüzden tek yapmanız gereken videolarımı beğenmek, abone olmak ve altına videoların o güzel yorumlarınızı yazmanız ve bu videoların devamlılığını sağlayacak. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve toplamda 16 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincirimi çektim ve zincirimi şöyle arkasını çevirdiğimde bakın yatay çizgi halinde ilmeklerim var. İlkine batıyorum. Bakın hemen dibindeki değil, hemen önümdekine şu şekilde batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tek tek bu yatay çizgi ilmeklerine tek tek batarak toplamda 15 tane ilmeğim olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet. 15. sık iğnemi de yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Hemen dönüyorum. Şurada da artık ipimi yürüteceğim. Bakın şöyle döndüğümde ilk sık iğne tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tek tek batıyorum. Bakın şu ipi de arkada yürütüyorum artık ipimi. Şöyle tek tek batıyorum. Nereye kadar? 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde sık iğne yapıyorum tek tek batarak.
3 tane kalana kadar devam edelim. Evet. Bakın 3 tane sık iğne kalana kadar ördüm. 3 tane sık iğneyi örmüyorum. Modeli çeviriyorum. Hiç zincir çekmeden hemen önümdeki sık iğneye batıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Nereye kadar? Şuraya gelene kadar, yani şu 4 zincir çektiğimiz yere gelene kadar tek tek sık iğne yapıp geliyorum. Evet, bakın 4 zincirlik bölüme geldim ve bu 4 zincirli bölümün içine batıyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Yine burada 4 zincirim var. 1 2 3 4 ve yine 4 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine bakın burada 3 tane sık iğne kalana kadar her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. Evet, 3 tane sık iğne kalana kadar ördüm ve geriye dönüyorum. Hiç zincir çekmedim. Hemen dibine batıyorum. Ve yine tek tek sık iğneler yapıyorum. 4 zincirlik bölüme kadar. Evet. Bakın 4 zincirin içine sık iğneler yapmıştık. Onlara da batıyorum ve 4 zincirlik bölümdeyim. Yine 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne, 1 2 3 4 zincir ve yine 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne yaparak diğer bölüme geçiyorum. Bakın. Burada yine 3 tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimi yapıyorum. 3 tane sık iğne kalana kadar tek tek batıp hemen dönüyorum. Evet, bakın yine 3 tane sık iğne kalana kadar ördüm. 3 tane sık iğneyi örmeyip geri dönüyorum ve hemen dibine batıyorum hiç zincir çekmeden, elimi hiç sıkmadan. Yine 4 zincirlik bölüme gelene kadar her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle 4 zincirlik bölüme geliyorum. Son sık iğneye battım. Yine 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne, 1 2 3 4 zincir ve yine 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne yapıyorum ve buraya geliyorum. Burada da aynı şekilde bakın, iki tarafta hep aynı şekilde olması gerekiyor. Buraya geliyorum, yine 3 tane sık iğne bırakıp geri dönüyorum. Şimdi ben burada yine her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak devam edeceğim. 3 tane sık iğneyi örmeden geri döneceğim. Evet, bakın şöyle iki tarafta hep aynı şekilde gidiyor. Burada da 3 taneyi örmedim. Geri dönüyorum. Hemen 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne, 4 zincir, 2 tane sık iğne. Hemen buraya geliyorum. Burada yine 3 tane bırakıyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde karşılıklı kese 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 devam ediyoruz. Şöyle diğer tarafı da tekrar göstereyim. Eminim ki anlaşıldı. Yine bakın döndüm. Hiç zincir çekmedim. Ve tek tek batıyorum. 4 zincirlik bölüme gelene kadar. 4 zincirlik bölüme geldim. Yine 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne, 1 2 3 4 zincir, 4 zincirlik bölümün içine 2 tane sık iğne ve bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki burası anlaşıldı. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Git gel 3'er tane bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi karşılıklı git gel yöntemiyle devam ediyoruz.
Bu şekilde devam ediyorum. Bakın burada yine 3 tane bıraktım. Geriye dönüyorum. Burada da kesimimi yapıyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde ne kadar öreceğiz? Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane şöyle yuvamız olacak. 4 zincirlik bölümde. Yapraklarımızı sayacak olursak hemen diğerini şöyle bakmak istiyorum. Şöyle şurayı saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve kaç dilim var burada? Şunu saymazsak 1, 2, 3, 4 dilim olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Git gel yöntemiyle kesiyoruz. Burayı sayarsak 5 dilim oluyor. Burayı saymazsak 1, 2, 3, 4 dilim olana kadar örüyoruz. Biz kaçıncı dilimdeyiz? İkinci dilimdeyiz. Gördüğünüz gibi burası 4 dilim olana kadar git gel yöntemiyle bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum dilimleri. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şunu saymıyorum. 4 dilim olana kadar ördüm. Tam olarak şuradayım. Yani 4 dilim olduğunda tam şurada oluyoruz. Ve hemen bu ilk yaprağımız ve toplamda 2, 5 tane yaprağımız olması gerekiyor. Şimdi ikinci yaprağa geçiyoruz. Bu ilk yaprağı bitirmiş olduk. Tekrar şöyle batıp en son sık iğneye battım. Daha sonra 4 zincirlik bölüme yine 2 tane sık iğne, 4 tane zincir ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Buraya tekrar bakın şöyle 3 tane sık iğne kalana kadar tekrar buraya geliyorum arkadaşlar. Tek tek sık iğne yaparak 3 tane sık iğne bırakana kadar örüyorum. Evet. Bakın 3 tane sık iğne olana kadar ördüm. 3 tane sık iğneyi bırakıyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bu 4 zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen buraya geldim. Bakın 3 tane sık iğnemi yaptım. Burada 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. İkinci sık iğneye battım. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Çeviriyorum. Bu 4 zincirli 2 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne. 1, 2. Daha sonra her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Ve yine sıranın sonunda 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. Hemen burada zincirlere batarak 3 tane sık iğne. 2 ve 3. 2 zincirlik bölüme gelene kadar her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bakın 2 zincirlik bölümdeyim. Bu zincirin içine yaptığımız sık iğnelere de batıyorum. Ve yine burada 2 zincir çekiyorum.
Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. Sık iğne yaptım. Modeli çevirdim. 2 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne ve sıra sonuna kadar her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapıp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın burada benim 2 tane dilimim var. Son olarak 3. dilimi yapacağım. Daha sonra da eksiltmelere geçeceğiz. Burada şunu saymazsak 2 dilim yapmış olacağız. Hemen çeviriyorum. Yine bu 4 zincirlik bölüme 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şuraya gelene kadar yine her bir sık iğneye tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada yine 2 zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci sık iğneye battım. Sık iğne ile kapattım. Modeli çeviriyorum. 2 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne. Şimdi artık eksiltme yapacağız. O yüzden bakın hep arttırma yaparak uzattık. Şimdi eksiltme yaparak yine aynı şekilde şu tepeye gelene kadar devam edeceğiz. Burada 3 tane sık iğne kalana kadar ben yine her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıp dönüyorum. 3 tane sık iğne kalana kadar ördüm. Bakın iki taraf yine eşit oldu. Burada hemen geri dönüyorum. Dediğim gibi eksiltmelere başladım. Ve burada yine 2 zincirlik bölüme gelene kadar her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet, şöyle de göstererek yapmak istiyorum. Bakın 2 zincirlik bölüme geldim. 2 zincir çekiyorum. Bir tane atladım. İkinciye battım. Sık iğne. Modeli çevirdim. Hiç zincir çekmeden 2 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne ve yine burada 3 tane sık iğne kalana kadar her bir sık iğneye tek tek batıp dönüyorum. Evet, bakın 3 tane kalana kadar ördüm. Yine burada çeviriyorum. Ve tek tek 2 zincirlik bölüme kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Evet. Yine 2 zincirlik bölüme geldim. 2 zincir çekiyorum. Bir tane atladım. İkinciye battım. Geri dönüyorum. 1 2 ve yine 3 tane sık iğne kalana kadar her bir sık iğneye tek tek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet, yine 3 tane sık iğne kalana kadar devam ettim ve geri döneceğim. Yine modeli çevirdim ve 2 zincirlik bölüme gelene kadar tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yaprağı da bitirmiş oluyoruz. Hemen şöyle dilimleri saymak istiyorum. Bakın. Hemen alt dilim 1 2. Şunu saymıyorum. 1 2 ama şu üst dilim 3 tane olacak. Bakın 1 2 3. Şu alt dilim 2 tane, üst dilim 3 tane. Bunları ayrıntılarıyla anlatıyorum ki siz de ördüğünüzde burada 2 dilim, burada 3 dilim niye var dememeniz için bunu saymıyorum. Bunu saymadan 2 tane, şurada 3 tane. Sonuna geldim. Burada yine
2 tane zincir çekiyorum. Bakın bir tane atladım. İkinciye battım. Ve bu yaprağı da bitirmiş olduk. Birinci yaprak, ikinci yaprak. Şimdi buraya üçüncü yaprağımızı yapacağız. Hemen burada dönüyorum. Hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum bu zincirin içine. Şimdi burada şöyle hemen göstermek istiyorum. 5 tane sık iğne kalana kadar örüyorum. Burada 5 tane. Şöyle tek tek batıyorum ve hemen 5 sık iğne kalana kadar örüp dönüyorum. 5 tane sık iğne kalana kadar ördüm. Burada geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum. Zincirlerime 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir çekiyorum. Burada toplamda 4 tane zincire, 4 tane buraya, toplamda 8 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çevirdim. 2 tane sık iğne. Ve tek tek sıra sonuna kadar şöyle burayı kesmeyeyim. Zaten burası kısa. Şöyle videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bazı takipçilerim çok sıkılıyor. O yüzden böyle hemen hızlı anlatmaya başladım bu aralar, farkındayım. Ama çok videolar uzun olunca daha ilk şöyle baktıklarında bu video çok uzun, biz yapamayız diyorlar. Ve ben de artık böyle hızlı anlatmaya başladım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çevirdim. Burada yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Ve yine burada tek tek batıyorum. Şöyle 2 zincirlik bölüme kadar örüp hemen dönüyorum. Yine video uzamasın. Şuraya gelene kadar örüyorum. Evet, 2 zincirlik bölüme kadar geldim. Yine 2 zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğnemi yaptım. Çevirdim. 2 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada sadece şunu saymıyorum yine. Bir dilim yapıyoruz. Şu anda yine eksiltmelere geçeceğim. Yine 3 tane sık iğne kalana kadar örüp dönüyorum. 3 tane sık iğne kalana kadar örüp hemen döneceğim. 3 tane sık iğne kalana kadar ördüm. Hemen çeviriyorum. Hiç zincir çekmeden yine dibine batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 2 zincirlik bölüme gelene kadar. 2 zincirlik bölüme geldim. 2 zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinciye battım. Çevirdim. Ve yine burada son kez yine bir kesim yapacağız. Yine 3 tane sık iğne kalana kadar devam ediyorum. 3 tane sık iğnem kaldı. Geriye döndüm. Ve hiç zincir çekmeden dibine batarak yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Yine 2 zincirlik bölüme kadar. Evet arkadaşlar,
Şöyle 1, 2, 3. yaprağı bitirdik. Şöyle tam bakın 2 zincirlik bölümdeyim. Burada 2 zincir çekiyorum. Ve bakın bizim ana yaprağımız burası. Ana yaprağıma 2 sık iğne yaparak bu bölümü bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu bölüm bitti. Şimdi bu bölümü yapacağız. Bu bölüme geçerken yine burada tek tek sık iğnelere batıyorum. Diğer tarafta ne yapmıştık? İlk yaprakta, şu yaprakta 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde tek tek batıp örmüştük. Yine tek tek batıp örüp dönüyorum. 3 tane sık iğneyi bıraktım. Geri döndüm. 4 tane zincir. 3 tane sık iğne yapıyorum. Çektiğim zincire 2 3 ve ne yapmıştık diğer tarafta? 4 tane sık iğne. 2 3 ve 4. 2 zincir. 1 ikinci sık iğne tepesine battım. Geri döndüm. Sık iğnelerimi yaptım. Zincirlerime tek tek batıyorum. Diğer tarafta ne yaptıysak burada da onları yapıyoruz arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü diğer tarafla aynı işlemleri yapıyoruz burada. 1 2 3 4 çevirdim ve hemen şöyle 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Eminim ki buralar anlaşıldı. Şöyle ben yine de birkaç tane göstermek istiyorum. 3 taneyi yaptık. Daha sonra 2 zincirlik bölüme kadar devam ediyorum. Diğer ikinci yarıyı yapamazsınız diye birazcık ürktüm. O yüzden burayı da göstermek istiyorum. Şu bakın. 2 zincirlik bölümün üstündeki sık iğneleri de yapıyorum. 2 zincir. Birinci değil ikinciye battım. Ve döndüm. Eminim ki anlaşıldı. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bakın burada neler yaptıysak burada da onları yapıyoruz. Daha sonra buradaki 3. yaprağı da yapıyoruz. Daha sonrasında tepesindeki şunu yapmak istiyorum. Şöyle neydi bu? Sapı. Yaprağın sapını da yapacağız. Ondan sonra dikim işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Ben de hemen şurayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben en son yaprağımı da bitirdim. Hemen şöyle burada 2 zincir çekiyorum. Ve bakın hemen şuraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde yaprağımızı bitirmiş olduk. Şimdi şuraya bir sap yapacağım. Onu da göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve hemen şöyle 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 şöyle hızlıca yapmak istiyorum.
Sadece zincire burada sık iğneler yapıyorum. Son zincire kadar. Daha sonra bakın şuradayım. Hemen yanındakine batıyorum ve kaydırmayla sabitliyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Burada yaprağım bitti. Şimdi içine elyaf dolduracağımız için şuraları benim kapatmam gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi ipimi şöyle 2 kat yapıyorum. Sadece ana yaprağı göstereceğim. Diğerlerini siz zaten şu şekilde kapatacaksınız. Evet. İpime şöyle bir düğüm attım. Bir de uzattım. Bakın. Şurada benim 2 zincirlik bölümüm var. Bir altına batırıyorum. Şöyle battım. Uzatıyorum. Bir üste geçiyorum. Alttan ilmek aldım. Şöyle göstererek de yapmak istiyorum. Bakın. Alttan ilmeği alıyorum. Üste çıkıyorum. Uzatıyorum. Diğer boşluğa giriyorum. İlmek alıyorum. Diğer boşluğa girdim. İlmek aldım. Uzatarak yapıyorum bunu ki buradaki delikleri kapatalım. Şöyle uzattım. Diğerine geçtim. Çok pardon. Şöyle 2 alıyorum ve elimi kesinlikle sıkmıyorum. Çok sıkarsam buradaki delikleri rahat rahat kapatamam ve burası çok böyle büzüşür. O yüzden olabildiğince elimi rahat bırakıyorum. Evet, en son buraya geldim. Daha sonra şöyle dönüyorum. Bakın. Bunu tek tek de yapabilirsiniz. Ben şöyle şurayı dönerek bitirmek istedim. Şöyle bakın. Şu şekilde. Daha sonra buradan geçeceğiz. Daha sonra buradan şu şekilde dönebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde bitirdim. Daha sonra böyle dilediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Ama ben diğerini şöyle yaptım. Bakın şöyle buraya batırdım. İpimi kestim. Şöyle uzattım. İpimi kestim. Az önce gösterdiğimi yani yürüte hepsini kapatabilirsiniz. Ama ben diğerinde şöyle göstermek istiyorum. Şöyle gittim. Hepsini tek tek kapattım. Şöyle. Ama dediğim gibi kısa yol isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, hemen şu ipleri arkaya alıyorum. Zaten buraya elyaf geleceği için ipleri çok saklamanıza da gerek yok aslında. Zaten burası iç tarafta olacak ama benim için en önemli şey sabitlemek. Yani bir düğüm atacağım. Şöyle bir düğüm atalım. Hatta 2 düğüm attım. Daha sonra da bunu içten yürütüyorum. Şu şekilde. Eminim ki anlaşıldı. Şu şekilde. Dediğim gibi içte olacağı için önemli olan sabitlemek. Yani düğüm attıktan sonra burası zaten içte kalacağı için çok önemli değil. Hemen şöyle şunu da içten yürütelim. Evet. Bakın bu şekilde. Daha sonra diğerini alıyorum. İpimi sabitledim. Hemen
Bakın şunun içinden değil, bir alttan, çok pardon, şurası bir alttan, tam 2 zincirlik bölümden değil, bir alttan yapıyorum ki şurasını rahat bir şekilde kapatabileyim. Bu şekilde bakın. Eminim ki bu anlaşıldı. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde kapatıyoruz. Ben diğerlerini de aynı yöntemle kapatıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yaprağımı bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle açık olan yerleri kapattım. Hemen diğerini de şöyle alıyorum. Şöyle 2 parça örmüş olduk. Bunların tersleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Bakın düz tarafları dışarı bakıyor, iç tarafları birbirine bakıyor. Şu şekilde iyice düzeltiyorum. Şimdi bunu dikerek birleştirebilirsiniz. Tığla birleştirebilirsiniz. Ben öncelikle tığla deneyeceğim. Nasıl deneyeceğim? Şöyle elyafları koymak için şöyle minik bir yer bırakmak istiyorum. Şöyle mesela şuradan başlayabiliriz. Şöyle birleştire şuraya geleceğiz. Daha sonra elyafımızı doldurabiliriz. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle birleştirmek istediğim yerden şöyle karşılıklı gelen yerlere birleştireceğimiz için şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7.'den şöyle iplerimi geçireceğim. Bakın arkada şöyle bıraktım. Şöyle buraya bir sabitledim. Daha sonra tekrar aynı yere battım. Bir kaydırma yaptım. Daha sonra karşılıklı gelen yerlere batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparak şöyle yaprağımı birleştiriyorum. Sadece burada yapmam gereken tek şey karşılıklı gelen ilmeklere batmak ve karşılıklı gelen ilmekleri kaçırmamak. Bakın şöyle tam denk geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle şuralar biraz küçük olduğu için evet, bakın kaydırma yapıyorum. Şuraya geldim. Hemen burada da aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Aşağı indim. Aşağıda kaydırmamı yapıyorum. Yani anlayacağınız şöyle karşılıklı gelen ilmeklerime batıyorum ve sadece kaydırma yapıyorum. Biraz açıklık bıraktım ki şurayı daha rahat elyaflarımı doldurabileyim. Çünkü buralar biraz boşluklu olduğu için, çok küçük olduğunda şuralara giremeyeceğim. O yüzden şöyle hemen göstereyim. Şurası ve şurası bayağı bir açıklık bırakacağım. Dolduracağım. Ondan sonra hepsini birlikte birleştireceğim. Bakın birleştirme noktalarına geliyorum. Şuralar küçük. Eğer tığınız bu bölümde çok büyük gelirse bir küçük tığ ile çalışabilirsiniz. Ama elinizi bol tutmanız gerekiyor. Gevşek tutmanız gerekiyor. Bakın şu uç kısımlar mesela şöyle denk getirmeniz gerekiyor. Ben de sizlerle birlikte ilk defa çalışıyorum. Hiç daha önceden denemedim. Beraber birlikte denemiş oluyoruz. Aslında hiçbir projemi ben daha önceden denemiş olmuyorum. Sizlerle birlikte olmadıysa beraber söküyoruz. Yeniden deniyoruz. Şu anda gayet iyi ilerliyoruz. Evet. Şöyle döne döne gidiyorum ben. Eminim ki anlaşıldı.
şöyle karşılıklı gelen ilmeklere batıp kaydırma yapıyorum. Başka yaptığım hiçbir işlem yok. Eminim ki anlaşıldı. Ben dediğim yere gelene kadar şöyle de birleştirdiğim yeri göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel. Şunu da hemen baştayken göstereyim. Şöyle hemen içten yürüteceğim. Hatta şuradan çıkaralım. Başta bıraktığımız ilmek bu. Hemen daha iyice kapatmadan bunu buraya şöyle düğümlüyorum. Bu hayatta artık sökülmez. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ilerliyorum. Ben az önce dediğim gibi şöyle ilerleyeceğim. Tam şurada duracağım. Beraber elyafımızı dolduracağız ve kapatacağız. Evet arkadaşlar, ben birleştirmemi tamamladım. Gerçekten ben de bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim birleştirdiğimde. Az önce dediğim gibi şuradan başladık. Şuraya kadar devam ettim ben. Şöyle hemen ilmeğimi de uzatayım, kaçmasın. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Birleştirdiğim bir yönü inanılmaz güzel oldu. Çok beğendim. Biliyorsunuz ben beğenince biraz heyecanlanıyorum. Şöyle bir açıklık bıraktım ve elimde şöyle boncuk elyaflarım var. Şöyle minik minik alıp şöyle şuraları ince olduğu için şöyle elimi soka soka şöyle elyaflarımı yerleştireceğim. Şimdi eğer elinizde elyafınız yok, elyafım yok diye yapamayacak mıyım derseniz, elinizde artık yünleriniz işte çok kaliteli olmayan yünleriniz varsa minik minik kesip böyle içine doldurabilirsiniz. Ben amigurumi yaptığımda bazen elimde boncuk elyafım olmadığında ben o yöntemi kullanıyordum. Eğer sizin de elinizde elyafınız yoksa böyle kullanmadığınız işte çok kaliteli olmayan iplerinizi minik minik kesip şu şekilde doldurabilirsiniz. Tabii ki elyaf olursa daha iyi olur ama oldu da elyaf yok ama siz de bundan yapmak istiyorsunuz. O şekilde de deneyebilirsiniz. Şöyle içine minik minik şöyle her yerine dolduracak şekilde elyafınızı doldurabilirsiniz. Daha sonra da ben böyle gerektiği kadar doldurup yine aynı yöntemle, bakın şöyle çok da videoyu uzatmıyorum. Şu anda kaç dakika oldu inanın hiç bilmiyorum. Saymadım da bakmadım da. Doldurduktan sonra yine aynı yöntemle bakın şurayı da aynı biçimde birleştireceğim ikisini ve bitireceğim ve bu şekilde çok güzel bir ay çok güzel oldu gerçekten, ben çok beğendim. Ben hemen dolduruyorum. Bunları da şu şekilde birleştirip hemen deniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben iplerimi gizledim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. Ben bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Ve şöyle hemen diğerini de göstermek istiyorum. Şöyle hemen arada bir tane de sarı ördüm. O kadar kolay ki. Şu sarıyı herhalde bir 3 saatte ördüm. Yani günde 2 tane yaprak yastık yapabiliyoruz. Ben daha da renklerini yapmaya çalışacağım. Yeşil de yapmak istiyorum. Hediye vereceğim sevdiklerime, kendim kullanacağım, hediye vereceğim. Oğlumun arabasına da bir tane yapmak istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Biliyorsunuz ki ben beğenmeden hiçbir şeyi yapmıyorum. Ben bir şeyi yapıp sizlerle paylaşmam için gerçekten çok beğenmem gerekiyor ve ben bunu gerçekten çok beğendim. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik.
Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.